Dünyanın en yaygın ve popüler silahı sizce ne olabilir? Mozambik ve Hizbullah'ın bayrağında, Saddam Hüseyin'in elinde, Usame Bin Laden'in arkasında ve Kuzey Kore'deki afişlerde tam 106 ülkede aktif olarak kullanılıyor. Bahsettiğimiz silah hepimizin az çok yakından bildiği namı diğer Kalaşnikov. İlk zamanlar Sovyet subayların bu silahı hiç sevmediğini biliyor musunuz? Hatta bugün dünyada AK-47 diye bildiğiniz silahların çoğu AKM'dir desek, ayrıca dünya üzerinde var olduğu tahmin edilen 500 milyonun üzerindeki silahın yaklaşık 100 milyonunu tek başına Kalaşnikov'un oluşturduğunu söylesek, yani Kalaşnikov yeryüzündeki her 70-80 kişiden birine düşecek kadar yaygın. Evet, dünyanın neresinde bir savaş, neresinde bir isyan, neresinde bir terör eylemi ya da askeri bir darbe çıksa, haber bültenlerinde ekranlarımıza yansıyan o meşhur silah değişmiyor. Bugün sizlere dünyanın en yaygın, popüler silahı Kalaşnikov'u anlatacağız. Ancak size bir hatırlatmamız olacak. Dünya ve yerli medyada konuşulmayan, aktarılmayan, perde arkasında kalmış bilgileri, gelişmeleri sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. 3 milyon abone hedefine emin adımlarla ilerlerken eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Videonun başında dünya üzerindeki silahların yaklaşık 100 milyonunu Kalaşnikov türevlerinin oluşturduğunu söylemiştik. Üstelik bu 100 milyon Kalaşnikov'un yarısının bizzat AK-47 serisinden oluştuğu tahmin ediliyor. Peki bu silah nasıl çalışıyor? Hiç düşündünüz mü? AK-47'nin içinde sadece 8 adet hareketli ana parça var. Silahın içindeki hareketli metal parçalar birbirine saat gibi sımsıkı geçmez. Tasarımcı sanki acemi bir hata yapmış gibi bu parçalar arasında bilerek kocaman boşluklar bıraktı. Bu boşluklar silahın hedefi çok hassas bir şekilde vurmasını biraz zorlaştırır. Ama aslında silahın en büyük gücü tam olarak burada. Çünkü bu tüfeği alıp çamura, çöl kumuna veya buza düşürseniz bile o geniş boşluklar sayesinde parçaların arasına giren pislikler mekanizmayı sıkıştırmaz ve silah tıkır tıkır çalışmaya devam eder. Üstelik namlusunun içi paslanmayı önleyen kromla kaplıdır. Bu sayede silah yıllarca çürümeden dayanabilir. Peki bu sistem nasıl bu kadar seri ve sorunsuz ateş ediyor? Aslında çok basit. Tetiğe bastığınızda içerideki bir iğne mermiye çarpar ve merminin içindeki barut patlar. Barutun patlamasıyla mermi ileri fırlarken içeride çok güçlü bir gaz basıncı oluşur. İşte bu gazın bir kısmı silahın içindeki ağır bir metal parçayı hızla geriye doğru iter. Geriye savrulan bu parça patlamış boş kovanı dışarı atar, sonra arkasındaki yayın gücüyle tekrar öne fırlarken şarjörden yepyeni bir mermiyi kapıp namluya yerleştirir. Tüm bu döngü göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşir. AK-47'nin en sevilen yanı ise inanılmaz kolay bakımı ve kullanımı. Kalın kış eldivenleriyle bile parçaları rahatça söküp takabilirsiniz. Temizliği birkaç dakikada yapılır ve hiçbir karmaşık alete ihtiyaç duymaz. Bu yüzden dünyanın en zor şartlarında, en ücra köşelerinde bile tercih edilir. Eğitim almamış genç askerler bile bu silahı kolayca kullanabilir ve güvenir. Kısacası AK-47 basitlikle yıkıcı gücün mükemmel bir birleşimidir. İşte bu yüzden onlarca yıldır yenilmez olarak anılır. AK-47 aslında tek bir silah değil, bir ailedir. İlk modelden sonra yıllar içinde birçok versiyonu geliştirildi. Her yeni model biraz daha hafif, daha modern veya farklı ihtiyaçlara göre tasarlandı. Gelin hepsini inceleyelim. Efsanenin başladığı ilk model AK-47 idi. Bu yüzden çok fazla üretilmedi. Özellikle zırhlı birlikler ve paraşütçüler için AKS-47 versiyonu geliştirildi. Bu modelde katlanabilir dipçik vardı. Silahın boyu 870 mm'den 645 mm'ye inebiliyordu. Böylece dar alanlarda ve araç içinde taşımak çok daha kolay oluyordu. 1959 yılında ise asıl efsane doğdu. AKM, modernize edilmiş AK anlamına geliyor. Şunu da söyleyelim. Bugün dünyada AK-47 diye bilinen silahların büyük çoğunluğu AKM'dir. Gövdesi çelik saçtan preslenerek üretildiği için hem daha hafif hem de çok daha ucuz ve seri üretime uygundu. Namlu ucuna eğik gaz freni eklendi. Böylece geri tepme biraz azaltıldı. Hala 7.62 mm mermi kullanan AKM, dünyanın her yerine en çok yayılan model oldu. 1974'te Sovyetler Birliği büyük bir adım attı.
Amerika'nın Vietnam'da kullandığı küçük çaplı M16'lara cevap olarak AK-74'ü geliştirdi. Mermi çapı küçültüldü. Bu sayede silah daha hafif oldu. Geri tepme azaldı ve isabet oranı arttı. 1978'den itibaren Sovyet ordusunda AK-47'nin yerini resmen AK-74 aldı. Bu serinin en bilinen kompakt versiyonuysa AKS-74U Krinkov. Namlu ciddi şekilde kısaldı. Helikopter pilotları, tank mürettebatı ve özel kuvvetler için ideal bir boyuta sahipti. Boyu neredeyse bir makineli tabanca kadar kısaydı. 90'lı yıllarda ihracat için AK-100 serisi ortaya çıktı. Bu modellerde ahşap yerine modern siyah polimer plastikler kullanıldı. AK-101, AK-103, AK-104 gibi versiyonları var. Bazıları NATO standartlarındaki 5.56 mm mermiye uyumlu hale getirildi. Daha ergonomik, yan katlanır dipçikli ve ray sistemli modellerdi. Günümüze gelince, Rus ordusunun şu anki standart silahı AK-12 ve AK-15 modelleridir. Atalarından çok daha modern bir tasarıma sahipler. Üzerine dürbün, lazer, fener, tutacak gibi aksesuarları kolayca takabileceğiniz ray sistemleri var. Dipçik, ateş seçici ve genel ergonomisi tamamen günümüz ordularının ihtiyaçlarına göre baştan tasarlandı. AK-12 5.45 mm, AK-15 ise 7.62 mm versiyonudur. Kısacası AK ailesi 70 yılı aşkın süredir sürekli evrildi ama temel felsefesi hiç değişmedi. Basit, sağlam ve her koşulda çalışır olmak. Devam edelim. Peki bu silah nasıl ortaya çıktı? Fikir babası kim? Bu sorunun cevabı 1940'lı yılların 2. Dünya Savaşı'nda saklı. Savaşın en şiddetli cephelerinden biri olan Bryansk çatışmasında bir tank komutanı görev yaparken ağır yaralanıyor ve cephe gerisindeki bir hastaneye kaldırılıyor. Bu komutan Mihail Kalashnikov. Hastane koğuşunda yatarken Rus askerler Alman askerlerinin kullandığı STG-44 tüfeklerine karşı kendi silahlarının ne kadar yetersiz kaldığından şikayet ediyorlardı. Bunları dikkate alan Kalashnikov hastanede çizimlere başladı. İyileştikten sonra ordunun açtığı bir tasarım yarışmasına Mihtim adlı prototipiyle katılan Kalashnikov, aldığı destekle beraber tasarımını sürekli olarak geliştirdi. Tasarım felsefesi olarak var olan her şeyi iyi özümsemeyi hedefleyen Kalashnikov, silahın tetik ve çift kilitli sürgüsünü Amerikan M1 Garand tüfeğinden, güvenlik tertibatını Remington Model 8'den, gaz sistemi ve genel yapısını ise Alman Sturmgewehr 44'ten alarak muazzam bir hibrit mekanizma tasarladı. Ancak ilk başta Sovyet komutanlar silahı beğenmedi. Neden mi? İlk başlarda tasarım çok basit ve kaba görünüyordu. Parçalar arasında geniş boşluklar vardı. İlk bakışta ucuz ve kalitesiz gibi duruyordu. Bazı subaylar isabet oranının düşük olduğunu düşünüyordu. Özellikle otomatik atışta namlu kalkıyor ve mermiler dağılıyordu. Onlar daha çok hassas, uzun menzilli klasik tüfekleri tercih ediyordu. Ancak Kalashnikov zorlu testleri başarıyla geçerek 1949 yılından itibaren Kızıl Ordu'nun standart silahı haline geldi ve efsanevi Mosin Nagan'la PPŞ-41'lerin yerini kalıcı olarak aldı. Özellikle Vietnam Savaşı'nda kendini kanıtladı. Hatta Amerikan askerleri kendi silahları olan M16'ları bırakıp Kalashnikov'u alıyordu. Sırrı tam olarak burada. Bir kere aşırı dayanıklı ve güvenilir. Vietnam ormanlarından Afgan dağlarına, Afrika çöllerinden Sibirya soğuğuna kadar her ortamda test edildi ve rakiplerine göre çok daha az arıza verdi. Üretimi son derece ucuz ve kolay. Bu yüzden lisanslı veya lisanssız şekilde 30'dan fazla ülkede üretildi. Özellikle Çin'in Type 56 versiyonu büyük miktarlarda yayıldı. Kullanımı da son derece basit. Yaklaşık 3,5-4 kilogram ağırlığında. 7,62 mm mermiyle etkili menzili 300-350 metre civarında. Kısa bir eğitimle rahatça kullanılabiliyor. Siyasi ve lojistik açıdan da büyük avantajı vardı. Nasıl mı? Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği ve Çin tarafından müttefik ülkelere, kurtuluş hareketlerine ve terör örgütü gruplarına on binlerce adet dağıtıldı. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte depolardaki stoklar kara borsaya aktı. Silah çatışma bölgelerinde inanılmaz ucuz fiyatlara, bazen 10-50 dolar arasında el değiştirmeye başladı. Zaten şu an dünyada dolaşımda olan birçok silah bu el değiştirmiş silah. Peki
AK-47 neden genelde terör örgütlerinde, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Asya'da bu kadar yaygın? Çünkü tam da bu bölgelerdeki çatışma koşullarına cuk oturuyor. Devlet stoklarından, iç savaşlardan veya kaçakçılık yoluyla kolayca temin edilebiliyor. Afrika'da Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Sudan, Nijerya gibi ülkelerde, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen'de ve Asya'da Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde en dominant silah konumunda. Terör ve isyan örgütleri arasında IŞİD, Taliban, Boko Haram ve Hizbullah gibi birçok Afrika milis grubu tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Sadece Sovyetlerin dağılmasından sonra değil, Libya, Suriye ve Irak'taki iç savaşlar yüzünden devlet stoklarında olan silahlar hep dünyaya yayıldı. Bakın, istatistiklere göre kara borsada bu silah Afganistan'da $10, Kamboçya'da $40, Uganda'da $84 ve Nikaragua'da $100 gibi rakamlara satılıyor. Silahın üretim basitliği ve düşük üretim maliyeti, Soğuk Savaş yıllarından itibaren birçok ülkenin lisanslı veya lisanssız olarak kendi kopyalarını üretmesine yol açtı. Bugün haber bültenlerinde veya çatışma bölgelerinde gördüğümüz o ikonik tüfeklerin çok büyük bir kısmı aslında orijinal Rus üretimi değil. Çin'in ürettiği meşhur Type 56, ön kabzasıyla dikkat çeken Romanya yapımı PM-MD63, Yugoslavya'nın efsanevi Zastava M70'i veya Doğu Almanya'nın MPI-K serisi gibi yerel klonlardır. Hatta Afganistan ve Pakistan'da sokaklarda Kalashnikov'un kopyaları hala üretiliyor. Ayrıca işin psikoloji boyutu da var. Şöyle ki AK-47'nin sadece silah olmadığını, aynı zamanda derin bir psikolojik ve kültürel etkiye sahip olduğunu da unutmamak lazım. Bu silah halkın silahı, özgürlük savaşçısının tüfeği, emperyalizme karşı direnişin simgesi olarak görüldü. Böylelikle bir Kalashnikov kültürü bile doğdu. Filmlerde, posterlerde, sokak sanatında ve hatta müzik videolarında sıkça yer aldı. Hatta Afrika'nın bazı bölgelerinde sömürgeciliğin kovulmasını temsil ettiği için yeni doğan erkek çocuklarına Kalash ismi verildi. İşte bahsettiğimiz Kalashnikov kültürüne tam örnek. En çarpıcı örnekse Mozambik'in ulusal bayrağı. Dünyada modern bir silahı bayrağında taşıyan tek ülke Mozambik. Bayrakta süngüsüyle birlikte AK-47, tarımı simgeleyen kazma, eğitimi simgeleyen kitap ve devrimci yıldız yer alıyor. Mozambik halkı yıllarca süren kanlı Portekiz sömürgeciliğine karşı savaşırken bağımsızlıklarını bu AK-47'ler sayesinde kazanmıştır. Sadece Mozambik'in değil birçok örgütün de simgesi olmuştur. Mesela Hizbullah bayrağında da açıkça görülüyor. Örgütün sarı zeminli meşhur bayrağında Arapça yazının yukarıya doğru uzanarak silahlı bir direnişi temsil edecek biçimde havaya kaldırdığı bir piyade tüfeği figürü bulunur. Bu silah Kalashnikov'tur. Zimbabwe resmi devlet armasında merkezdeki kalkanın arkasına gizlenmiş bir çapayla çapraz duran bir AK-47 namlusu bulunmaktadır. Asya'da Doğu Timor'un devlet armasında geleneksel bir yay ve mızrakla çapraz şekilde duran bir AK-47 tasviri vardır. Ve günümüzdeki ambleminde yer almasa da 1984 ile 1991 yılları arasındaki eski Burkina Faso devlet armasında tıpkı Mozambik'te olduğu gibi çapraz duran bir AK-47 ve tarım çapası kullanılmıştı. Bu silah bazıları için zulmün ve şiddetin sembolü olurken birçok insan için özgürlük ve savunma anlamına geliyor. Peki Mikhail Kalashnikov hayatının son döneminde ortaya çıkardığı bu silaha bakıp ne hissetti? Kalashnikov, geceleri rahat uyuyorum. İnsanların ölümüne yol açan bir kusur varsa bu uzlaşamayan ve şiddete başvuran siyasilere aittir. Ben daima ana vatanımı yabancılardan korumak için çalıştım dedi. Bugün nükleer bombalar, balistik füzeler veya kimyasal silahlara göre son 70 yılda AK-47'nin aldığı can sayısı tüm bu kitle imha silahlarının ve hava saldırılarının toplamından çok daha fazla. Peki siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünyanın en yaygın ve popüler silahı sizce ne olabilir? Mozambik ve Hizbullah'ın bayrağında, Saddam Hüseyin'in elinde, Usame Bin Laden'in arkasında ve Kuzey Kore'deki afişlerde. Tam 106 ülkede aktif olarak kullanılıyor. Bahsettiğimiz silah hepimizin az çok yakından bildiği namı diğer Kalashnikov. İlk zamanlar Sovyet subayların bu silahı hiç sevmediğini biliyor musunuz?